Merhaba, ismim Merve Yılmaz Bilek. Bugün sizlere daha önce izlediğim bir Krishnamurti röportajını aktaracağım. Krishnamurti 1972 yılında yaptığı röportajda neşe, mutluluk ve güzellik kavramlarından bahsediyor. Salondaki seyirciler neşeyi deneyimlediniz mi diye soruyorlar Krishnamurti'ye ve Krishnamurti hayır diyor. Sonra herkes şaşırıyor. Krishnamurti diyor ki bir saniye dinleyin ve anlatmaya başlıyor. Diyor ki neşe diyor deneyimlenebilecek bir şey değildir. Mesela bizler çok güzel bir denize baktığımızda, harika bir çiçeği kokladığımızda bunun neşe olduğunu sanırız. Ama halbuki içimizde muhteşem bir keyif, haz, memnuniyet oluşur. Ve sürekli bu deneyimi tekrarlamak isteriz. Olan budur, sadece hazdır diyor. Sonra bu ikisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz diye seyircilerine soruyor. Şöyle söylüyor, neşe deneyimlenebilecek bir şey değildir. Sadece hazzı, keyfi ve memnuniyetini deneyimleriz bizler olarak diyor. Benim aklıma şu geldi bunu dinlediğimde. Yani neşe bir olgu, bir durum ve bu durumun bizim bedenimizde yarattığı hisler aslında keyfe, hazza, memnuniyete dönüşüyor. Bizler bunu deneyimliyoruz. Yani olaydan, durumdan bağımsız olarak sadece bedenimizde oluşan hisleri aslında yaşıyoruz. Neşe, keyif, memnuniyet adına her ne dersek diyelim adlandırdığımız şeyler tamamen içimizde gerçekleşiyor. Bunun için içimize odaklanmanın önemi aslında kendini açığa çıkarıyor. Daha sonra Krishnamurti mutluluk kavramına geliyor. Diyor ki, peki diyor, sizce mutluluk böyle kendiliğinden olan bir şey mi? Yoksa onu elde etmek için bir çaba, gayret, yani mücadele gerekir mi? Sonra diyor ki, kendiliğinden alıverir. Ama bizler mutluluğa ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Ancak o çabayla mutluluğu elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Ve elde ettiğimiz zaman da onu sahiplenip yarına taşımak istiyoruz. Sürekli bizimle gelsin istiyoruz. Ve Krishnamurti diyor ki işte sen onu sahiplenmeye çalıştığında, elinde tutmak için uğraştığında elinden kayıp gider. Halbuki mutluluk etrafımızda, her yerde. Yani onu elde etmek için çaba sarf etmemize gerek yok ki. Zaten bizimle aslında bakmayı bilsek, görmeyi bilsek her yerde mutluluk. Çünkü bizim içimizde oluyor. Hislerimizde oluyor. Sonra Krishnamurti güzellik kavramına dönüyor. Diyor ki güzellik diyor yani çok hassas, ince, duyarlılık gerektiren bir kavram diyor. Güzellik bana göre diyor yoksunluk kavramıyla açıklanabilir diyor. Ancak içindeki şeyleri bıraktığında, özgürleştiğinde güzelliği görebilirsin. Güzellik şöyle der diyor Krishnamurti. Egonun, hırsın, kibirin, korkunun, hatta umudun olduğu yerde bile beni göremezsin. Beni görmen için bunlardan tamamen arınmış olman gerekir diyor. Çünkü elimizdeki kavramlar çok boş, kullanışsız, yorucu kavramlar diyor Krishnamurti. Sadece bakmamız gerekiyor güzelliği görmemiz için. Önyargılarımızdan arınarak. Neşe kavramına geri dönüyor Krishnamurti. Ve diyor ki, neşe diyor sadece hazın zorluklarını anladığımız zaman, ruh halinin hem aşağıdaki hem yukarıdaki boyutlarını anladığımız zaman, tecrit olmadan kalabalıklar içindeyken nasıl yalnız yaşanacağını anladığımız zaman, bu yalnızlıkla barıştığımız zaman, mutlu olduğumuz zaman, keyif aldığımız zaman, yani yalnızlığın bizim bir parçamız olduğunu kabul ettiğimiz zaman, neşe ancak, yani neşe diye deneyimlediğimiz şey ancak o zaman ortaya çıkar diyor Krishnamurti. Sizler konuşmacıyı, yani beni anlamak istiyorsunuz ya, anlamayın. Sadece kendinizi anlayın diyor. Çünkü eğer konuşmacıyı anlamak istiyorsanız onunla birlikte yaşamak zorundasınız. Ne yapıyor, ne yapmıyor, duyu davranışları neler bunları görmek zorundasınız.
Ki onunla birlikte yaşasanız bile siz onu değerlendirirken arka planda getirdikleriniz, değer yargılarınız, ön yargılarınız, prensipleriniz, bunlarla ona bakacaksınız ve bunların perspektifinden onu anladığınızı çalışacaksınız, söyleyeceksiniz. Ama anlayamayacaksınız diyor. Ya, onun için sadece kendinizi anlayın, kendinize ışık olun diyor Krishnamurti. Ama diyor bunu yüzyıllar içinde yapmayın. Çünkü insanlar yapmadı, yapmıyor. 10 gün sonra yapmayın. Yarın yapmayın. Bugün yapın. Şu an yapın. Çünkü elinizde sadece an var diyor Krishnamurti. Düşünsenize. Bunları dinlediğimde benim aklıma şu geldi. Mindfulness. Çünkü mindfulness'ta biz ne yapıyorduk? O ana yaklaşıyorduk. Yargısızca, şefkatlice, arkadaşça sadece ana bakıyorduk. Hiçbir şey değiştirmeye çalışmadan. Bunları anlatmaya çalışmıyor mu sizce de Krishnamurti? Mesela çok güzel bir deniz manzarasına bakıyorsunuz. O manzaranın, dalgaların kulağınıza fısıldadığı şiiri dinleyebilirsiniz. Rüzgarın denize değip geçmesini hissedebilirsiniz. Ya da yaprakların dans edişine bakabilirsiniz. Bunlar sizin bedeninizde hangi hisleri uyandırıyor? Fark edebilirsiniz. Sadece gözlerinizi kapatıp fark edebilirsiniz. Bedeninizde nerede ne hissediyorsunuz? Ama değiştirmeye çalışmadan, onu yargılamadan, sadece farkında olarak. Ama bizler böyle yapmıyoruz. Geçmişi, geleceği koyuyoruz içine. Diyoruz ki, keşke şu manzarayı onunla izleseydim. Ya da bu manzarayı yarın Paris'te izleyeceğim, yanımda o olacak. Geçmiş bitti, dün bitti. Bir daha yaşama şansımız yok. Yarın daha gelmedi, bilmiyoruz gelecek mi? Dolayısıyla sahip olduğumuz tek şey şu an. O yüzden onun tadını çıkarmalıyız ya da çıkarmamalıyız artık her neyse. Ama sadece o anda neler hissediyoruz fark edelim. Bir şey değiştirmeye çalışmamıza gerek yok. Fark etmemiz yeterli. Son olarak şunu söyleyeceğim. Mesela gece balkonunuzdan muhteşem bir ay manzarasını izliyorsunuz. Ama tabii ki hemen odaya koşup telefonumuzu alıp onu çekmek istiyoruz bazen. Böyle olmuyor mu? Oluyor. Neden? Çünkü onu yarına da taşımak istiyoruz. Ondan alacağımız o keyfi sonraki güne de taşımak istiyoruz. Hep bizimle olsun, sahiplenelim istiyoruz. Sonra telefonumuzu alıp balkona geri dönüyoruz. Ay yok. Önüne bulutlar geçmiş ve onu kapatmış. O an kaçırdık. Bitti. Onu seyrederken hissedeceklerimiz, bedenimizde fark edeceklerimiz artık yok. Yani hayat böyle bir şey. Sadece anı yaşayalım ve fark edelim. Ve keyif almamıza da gerek yok. Belki çok keyif alacaksın ya da hiç almayacaksın. Belki olumsuz duygular çıkacak içinde, bilmiyorsun. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama sadece bakalım buna. Fark edelim kendimizi. Neler hissettiriyor bize? Bedenimizin neresinde bu hisleri hissediyoruz? Ve belki bu tekrarladıkça içimizde yeni kapılar açılacak. Belki kendimizi daha fazla tanıyacağız. Ne olacağını bilmiyoruz. Sadece görelim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.